Kanalımdan herkese selamlar. Melisa bebeğimin yapımını tamamlıyoruz artık bu videoda. Bir önceki bölümde elbisesini yaptık, yakasını yaptık. Bu bölümde de şapka ve ayakkabılarını yapacağız. Bakın şapkası çok cici oldu. Ve ayakkabılarını. Bu bölümde şapka ve ayakkabı yapacağız. Bütün bölümlerini arkadaşlar köşede kartlara ekliyorum. Bebeğimin tüm ayrıntılarını oradan topluca videolara ulaşabilirsiniz. Ya da kanalımın ana sayfasına girip oynatma listesinden Melisa bebeği seçtiğiniz zaman bütün videoları arka arkaya orada bulabileceksiniz arkadaşlar. Önce ayakkabıları anlatacağım. Daha sonra şapkasını yaparak tamamlayacağız. Ayakkabısında bu renkleri kullanacağım. Tabanında pembe, üst kısmında da griyi kullanacağım. Pembe ipimin kod numarası 149. Gri ipimin kod numarası da 21 arkadaşlar. İkisi de Alize Cotton Gold. Videonun altına da açıklama kısmına bütün malzemelerimin detaylarını yazıyorum arkadaşlar. Oradan toplu bir şekilde ulaşabilirsiniz. Şimdi pembe ipimi alacağım. Tığım ayakkabıda da kıyafetlerde de 2,5 milim kullandım. Burada da 2,5 milim tığ kullanacağım. Şimdi arkadaşlar zincir çekerek ayakkabının tabanını yapıyorum. 1, 2, düğümlemiyorum burada. 2 zincir, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. İkinci zincire battım. 1, buradan örüyorum. 2, 3, 4, 5 tane sık iğne yaptım. Son sık iğnenin içine 3 tane yapacağım. Böyle bunu döndürüyorum. 2, 3. Zincirin diğer tarafına geçtim. Bu ipimizi burada gizleyebiliriz. 1, 2, 3, 4 tane sık iğne yaptım. Bir tane halkam kaldı arkadaşlar. Bakın burada bir tane daha var. Burası da zincirin boşluğu. Ona 2 tane yapıyorum. Şimdi ilk sık iğne burada. Ona batıp ilmek kaydırmayla birleştirdim. Bir zincir çektim. Sayım 14 sık iğne. İkinci zincirdeyim, ikinci sıradayım, pardon. Bir zincir çektim, aynı yere batıyorum, sık iğne yaptım, bir tane daha yapıyorum, 2 tane sık iğne yapıyorum, devam ediyorum. 1, 2, 3, 4 tane sık iğne yaptım. Burada 3 tane sık iğne yapmıştık aynı halkaya, onların her birini çift yapıyorum. 1, 2, 3 tane çift yaptım. Devamında 4 tane tek tek sık iğne örüyorum. Yine 2 tane çift yapacağım. Birinci çift, ikinci çift. İlk sık iğnenin içine batıp ilmek kaydırma yaptım. Bir tane zincir çektim. Üçüncü sıradayım. Bu sıra sonunda sayım 20'ye çıktı. Bir tane yaptım. Aynı yere hemen yanına çift yapıyorum. Normal sık iğne örüyorum arkadaşlar kıyafetlerinde. Şimdi buradan devam ediyorum. 1, 2, 3, 4 tane sık iğne yaptım. Bir tane ördüm. Bir tane çift yaptım. 4 tane burada kaldı. Bir tek bir çift. Bir tek bir çift. 2 kere oldu. Bir tek bir çift. 3 kere bir tek bir çift yaptım. Devam ediyorum. Tek tek 4 tane örüyorum. 3, 4. Tekrar bir tek
bir çift, bir tek, bir çift. 2 kere bir tek bir çift yaptım. Sıra başına birleştiriyorum. İlmek kaydırmayla. Bir zincir çekip dördüncü sırama başlıyorum. Yine hemen bakın ilmek kaydırma yaptığım yere batıyorum. Bir, tek tek 2 tane ördüm yan yana. Sıradakine çift yaptım. 2 tek bir çift. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4 tane tek tek ördüm. Yine arttıracağım. 1, 2 tane örüp sıradakine çift yapacağım. 2 tek bir çift yaptım. Bir tane daha 2 tek bir çift, 2 tek bir çift. 3 kere 2 tek bir çift yaptım. Yine 4 tane sık iğne örüyorum. 3, 4. Bu kez 2 kere 2 tek 2 çift, 2 tek bir çift yapacağım. Pardon. 2 tek bir çift. Bir tane daha. 1, 2 tek bir çift. Şimdi burada gri ipimi aldım. Gri ipe geçiş yapacağım. Bakın şurada arka loba batıyorum. Birleştirirken arka loba battım. İpimi aldım. Onunla ilmek kaydırma yaptım. Bir zincir çektim. Şimdi şu pembe ipi biraz, iki ipi de çekiyorum. Burada düğümleyeceğim. Bu ipleri çünkü yürüteceğim arkadaşlar. Ayakkabının içinde böyle görünmesin diye. Sonradan iğne ile çekmek zor oluyor içeri. Şimdi ya griyi ya pembeyi alın arkadaşlar. Şimdi buraya ilmek kaydırma ile birleştirdik. Bir tane zincir çektim. Bu ipi yürütüyorum, pembe ipi. Bir tane sık iğne yaptım. Arka loplarına batarak sık iğne yapıyoruz. Bakın. Arka loplarına. Böyle ikisine birden batmıyoruz. Arkaya batıyoruz. Sık iğne yapıyoruz. Bulosundan. Burada 32 sık iğne oldu sayım. 32 sık iğneyi böyle bir sıra öreceğim. Şu ipimi şimdi keseceğim. Bunu da yürütmüştük. Gri ipi de böyle blodan öreceğim arkadaşlar. Şunu da yapayım. Böyle öreceğim. Şurada şu gri ipi de şu alta gizleyeceğim örerken. Bula yaparken. Bu şekilde bir sıra 32 sık iğne yapıp geliyorum. Tamamladım. Şimdi ilk sık iğneye ilmek kaydırma yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Sayım 32 arkadaşlar. Bu ipi de yürütmüştüm. Kesiyorum. Bakın içi tertemiz oldu arkadaşlar. Yani sonradan iğne ile geçirme işi olmuyor. Bir zincir çektim. Şimdi 32 sık iğneyi 3 sıra daha öreceğim. Hiçbir işlem yapmadan bir sıra öreceğim. İlmek kaydırma ile birleştirip bir zincir çekip ikinci sıra, tekrar üçüncü sırayı aynı şekilde örüp geleceğim arkadaşlar. Toplam gri ile 4 sıra olmuş olacak. 3 sıra daha ördüm. Toplam 4 sıra oldu gri ile. Şimdi bu sırada eksiltme yapacağım. Bir zincir çektim. Örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sık iğne yaptım. Şimdi eksiltme yapıyorum. 1, peş peşe 7 tane eksiltme yapacağım.
2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalan 11 sık iğnemi öreceğim. On, 11. Şimdi arkadaşlar iki ayakkabıda, yani sağ ve sol ayakkabılar buraya kadar, bu sıraya kadar aynı. Videoyu biraz geri alarak aynısından bir tane daha öreceksiniz. Yalnız sonra da örebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sağ tekini yapacağım ben. Bakın ben diğerini de hazırladım. Diğeri de hazır benim. Şimdi ilk yaptığımda, yani fark etmiyor arkadaşlar. Şimdi bu yapacağım ayakkabı sağ ayakkabı olacak. İki ayakkabıyı da buraya kadar aynı örülecek arkadaşlar. Şu anda burada ikisi de aynı yerde. Şimdi son sırada sağ ve sol tekinin farkını oluşturacağım. İlmek kaydırma ile başlıyorum. Bunu 1 diyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmek kaydırma yaptım. İlk burada bağlantı yaptığımı da saydım arkadaşlar. 2, 3, 4, 5 tane. Şimdi 14 tane zincir çekeceğim. 13, 14. 1, 2, 3, 7. zincire batacağım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. zincire batıyorum. Bu taraftan saydım. Sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane sık iğne yaptım. Buraya düğme iliği oluşturdum. Şimdi hemen sıradaki sık iğneye batarak ilmek kaydırma yapıyorum. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 19, 20 tane yaptım. Burada ipimi kesiyorum. Böyle etamin iğnesi taktım. Şuraya arkadaşlar geçiriyorum. Şuradan arkaya geçip burada düğümleyeceğim. Bu sağ teki oldu. Bakın arkadaşlar, sağ ayakkabı buraya düğme dikilecek. Şimdi diğer ayakkabıyı alıyorum. Bakın burada ilmek kaydırmayı sayacağız, çünkü ilk ilmek kaydırmayı. Son sırada böyle yapıp sağ ayakkabıyı oluşturdum. Şimdi sol ayakkabıyı örüyorum. Bakın buradan başlıyorum. İlmek kaydırma yaptım. Saydım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17 tane yapacağım. Altı, 17 ilmek kaydırma yaptım. Şimdi burada zincir çekeceğim yine 14 tane.
14 tane çektim. 7. zincire batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane yine sık iğne yapıyorum. 2 6 7 8. Buradan hemen yanındakinden devam ediyorum. İlmek kaydırma yaptım. 1 2 3 4 5 6 7, bir tane daha yapıyorum. 8 tane ilmek kaydırma yaptım. Aynı şekilde onun da ipini gizleyeceğim arkadaşlar buraya. Bakın bu sol ayakkabı oldu. Bağcının yerini değiştirdim. Bu sağ, bu da sol. Şimdi tabanına yaptığım, hemen kenarına yaptığım süslemeyi göstereceğim. İki ayakkabı da aynı şekilde olacak süslemesi tabii ki. Şöyle tutuyorum. İpimi aldım. Böyle bağlantı yerinden değil de arkadaşlar, şuradan bir yerden, ortadan ipimi geçirdim. Bir zincir çektim. Yandaki şu halkaları kalmıştı arkadaşlar, pembenin. Arkadan batmıştık. Önde halkaları kalmıştı. Şimdi buna bağlantı yaptım. Bir zincir çektim. Yanındaki halkaya batarak sık iğne yapıyorum. Her birine, bakın bu halkalara. İpimi gizliyorum. Devam edeceğim arkadaşlar. Hepsini sıranın sonuna kadar yapıyorum. Şimdi ilk sık iğneye, şuraya batmadım arkadaşlar. İlk sık iğneye ilmek kaydırma yaptım. İpimi kestim. İğne geçireceğim. Böyle yaptım. Hemen şurada içeri geçiyorum. Bakın arkadaşlar, ayakkabımız hazır. Böyle ayağa giyilince daha düzgün duracak. Düğmesini dikeceğim. Diğer tekine de bu taban uygulamasını yapacağım arkadaşlar. Aynısını, düğmelerini dikip geleceğim. Şimdi şapkasını yapacağım. Beyaz ipimi aldım. Tığım 2,5 milim. Yine elbisede kullandığım tığ kullanıyorum. Sihirli halka yaptım. Bir zincir çekip sık iğne yapıyorum. 3 4 5 6 tane sık iğnemi yaptım. Şapkayı ilmek kaydırma ile birleştireceğiz. İşaret koymuyoruz onun için. İlk sık iğnenin içine batıyorum.
ilmek kaydırmayla birleştirdim. Şimdi ilk başta bu böyle normal sık iğne yaptım. Bundan sonraki sıralarda elbisede kullandığım tekniği kullanacağım, şapkada da. O teknikle yapacağız. Burada bir zincir çekiyorum. Aynı yere batıp elbisede kullandığım sık iğne tekniğini kullanacağım. Aynı yere bir kere daha batıyorum. Çift yaptım. 6 tane çift yapacağız. Alt sırada 6 sık iğnemiz var. 6 tane çift yapacağım. Üçüncü çifti yaptım. Dördüncü çift yaptım. Beşinci ve son çiftimi yapıyorum. Aynı yere 2 kere battım. 6 tane çift oldu. 3, 4, 5, 6. Şimdi buraya ilmek kaydırma yaparak birleştirdim. Bir tane zincir çekip 3. sıraya başlayacağım. Sayım 12 oldu. Aynı yere batıyorum. Sık iğnemi yaptım. Yan tarafa geçiyorum. Çift yapıyorum. Bir tek, bir çift yaptım. Bu sırada bir tek, bir çift yaparak arttıracağım. Bir tek, bir çift. 6 kere bunu yapacağım. Bir çift. Altı kere bir tek, bir çift yaptım. Şuraya batmıyoruz arkadaşlar. Orası birleştirdiğim ilmek kaydırmanın halkası. Bir tane zincir çektim. Sayım 18'e çıktı. Bu sırada da 6 kere arttırma yapacağım. Bir tane ördüm. Yanındakine çift, bir tane daha ördüm. 2 tane ördüm arkadaşlar. Tek tek. Üçüncüsüne çift yaptım. 2 tek, bir çift. Tekrar 2 tek, bir çift. Bunu 6 kere yapacağım. 2 tek, bir çift. Altı kere 2 tek, bir çift yaptım. Birleştiriyorum ilmek kaydırmayla. Bir tane zincir çektim. Bu 3 sırada 6 kere arttırdık arkadaşlar. Şimdi önümüzdeki sıralarda 12 kere arttıracağım. Şimdi 5. sıradayım. Aynı yere batıyorum. Bir tane yaptım. Yandakine geçiyorum. Çift yapıyorum. Bir tek, bir çift. Tekrar bir tek, bir çift. Bu şekilde ilerleyeceğim. Bir tek, bir çift yapacağım 12 kere. Bir tek, bir çift. Bakın ben 3 kere yaptım. 9 kere daha, yani sıranın sonuna kadar bir tek, bir çift, bir tek, bir çift şeklinde ilerleyeceğim. Şuraya kadar arkadaşlar. 12 kere bir tek, bir çift yaptım. İlmek kaydırma yapıp birleştirdim. Bir tane zincir çekiyorum.
Şimdi 2 tek bir çift yapacağım. 1 2 tane tek tek öreceğim. Sıradakine çift yapacağım. 12 kere 2 tek bir çift yapacağız. 1 2 tane tek tek ördüm. Sıradaki boşluğa çift yapıyorum. 2 tek bir çift. 12 kere yine 2 tek bir çift yapacağım sıranın sonuna kadar. Tamamladım. Sayıları söylüyorum arkadaşlar. Şuraya da yazıyorum. Sıra sayılarını, kaç sık iğne olduğunu oradan takip edebilirsiniz. Şimdi 3 sık iğne yapacağım. 1 2 3 tane ördüm tek tek. Sıradakine çift yapıyorum. 3 tek bir çift şeklinde yine 12 kere arttıracağız arkadaşlar. 12 kere 3 tek bir çift yapacağım. Tamamlayacağım. 12 kere 3 tek bir çift yaptım. Sıra başına geldim. Yine ilmek kaydırma yapıp birleştiriyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bu kez 4 tek bir çift yapacağım. 1 2 3 4 tek bir çifti 4 oldu. Çift yapıyorum. 12 kere yine 4 tek bir çift yapacağım. 12 kere 4 tek bir çift şeklinde buraya kadar arttırarak tamamlayacağım. 12 kere 4 ördüm, bir arttırma yaptım. Yine birleştirdim. Bir zincir çekip yeni sırama geçiyorum. 9. sıradayım. Bu kez 5 tane öreceğim. 2 3 4 5 tane ördüm tek tek. Sıradakine çift yapıyorum. 5 tek bir çift. Arttırmalar hep bakın üst üste geliyor arkadaşlar burada. İkinci sık iğnenin üstüne arttırıyoruz bir sonraki arttırmayı. Bakın burada şu arttırdığımız sık iğnenin ikincisine arttırıyoruz bir sonrakinde. 5 öreceğim, bir arttıracağım arkadaşlar. Yine 12 kere bunu yapacağım. 4 5. Bakın arttırdığım sık iğnelerin sonundakine, ikincisine yine arttırıyorum. 5 tek bir çift şeklinde 12 kere arttıracağım. Bakın marullanıyor. Öyle olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi arttırmalarımı tamamlayıp geliyorum. Arttırmalarımı tamamladım. Sayıları burada yazıyorum. Unutuyorum bazen sıra sonunda sayıları söylemeye. Bu sıra sonunda sayım 84 oldu. 5 ördüm, bir arttırdım. Şimdiki sırada 10. sıradayım. 6 tane tek tek öreceğim. 2 3 4 5 6 tane ördüm. Yine çift yapacağım. 6 tek bir çift. Yine 12 kere arttıracağım arkadaşlar. 12 kere 6 tek bir çift yapacağım. Arttırmalarımı tamamladım. 6 tek bir çift yaptım. Sayım 96'ya çıktı. Şimdi bu sırada arttırmalarımı daha da yoğunlaştıracağım. Bu marullu görüntünün daha da artması lazım. Şimdi 2 sıra daha arttıracağım. Bu sırada 2 örüp bir arttıracağım arkadaşlar. 2 tane tek tek öreceğim. 1 2 2 tane ördüm. Çift yapıyorum. 2 tek bir çift yapacağım. Sıra sonuna kadar 2 tek bir çift şeklinde sık bir arttırma yapacağım. 2 tek bir çift, 2 tek bir çift, hiç ara vermeden 2 tek bir çift, 2 tek bir çift sıra sonuna kadar
artırıp tamamlayıp geleceğim. Artırmalarımı tamamladım. 2 ör 1 arttırı 32 kere yaptım. Sayım 128 oldu. Birleştirdim. Bir tane zincir çekiyorum. Bu sırada 3 tane tek tek öreceğim. 3. Sıradakine çift yapacağım. 3 tek 1 çift şeklinde arttıracağım bu sırada. 3 tek 1 çift, 3 tek 1 çift. Son arttırma sıramı yapıyorum. 3 tek 1 çift şeklinde arttırmalarımı tamamlayacağım, geleceğim. Arttırmalarımı tamamladım. Şu anda sayım 160 sık iğneye ulaştı. Şimdi artık arttırma yapmıyorum. Toparlayacağım. Daraltacağız burada. Şimdi bir zincir çektim. Bir zincir çektim. Aynı yere batıyorum. Normal sık iğne yapıyorum. Normal sık iğne artık. Bir iki tane atlıyorum. Üçüncüsüne batıyorum. Normal sık iğne. Bir iki tane atladım. Üçüncüsüne battım. Sık iğnemi yaptım. 2 tane atladım. Üçüncüsüne sık iğnemi yaptım. Böyle toparlıyoruz arkadaşlar. 2 tane atlıyorum. Üçüncüsüne batıyorum. Topladım. 2 tane atladım. Topladım. 2 tane atladım. Sık iğne yapıp topladım. 1 2 tane atlıyorum. Sık iğne yapıyorum. 2 tane atladım. Sık iğne yaptım. Sıra sonuna kadar bu şekilde atlayarak sık iğne yapacağız. 2 tane atlayıp üçüncüsüne sık iğnemi yapacağım. Böyle daralacak arkadaşlar. Böyle büzülecek. Şimdi hepsini tamamlayacağım. Sonda arkadaşlar bir sık iğnemiz kalacak. Onu da düz öreceğiz. Ben oraya kadar yapıp geliyorum. Tamamladım arkadaşlar. Benim 54 tane sık iğnem oldu. 53, 54 çok fark etmiyor arkadaşlar. Arada atlamış olabilirsiniz. Eksiklik olabilir. Yani 53, 54 sık iğne böyle toplayınca oldu. Şimdi ilmek kaydırma yapıyorum. Bakın buraya. İlk sık iğnenin içine. Bir tane zincir çekiyorum. Aynı yere batıp sık iğne yapacağım. Dümdüz her bir sık iğnenin içine batarak 2 sıra daha böyle dümdüz öreceğim arkadaşlar. Şimdi bir sıra örüyorum. Bakın her birine bir tane batacağım. Bebeğinizin kafasına giydirin arkadaşlar. Ben giydiriyorum şöyle. Tabii şimdi bu sık iğneleri yapınca biraz daha düzgün olacak. Bakın şapka kafaya giriyor arkadaşlar. Siz de ölçün. Eğer dar veya geniş geldiyse arkadaşlar şuradaki büzgüleri biraz azaltabilirsiniz. Mesela sonunda düz yapabilirsiniz. Hiç şey yapmadan yani atlamadan düz yapabilirsiniz. Ya da eğer gevşekse bolsa kafasına bu sırada eksiltme yapabilirsiniz. Ara ara eksiltme yaparak kafasına tam oturtabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi benim 54 sık iğnem var. 54 sık iğneyi dediğim gibi dümdüz öreceğim. Buraya geleceğim. İlmek kaydırma yapacağım. Tekrar bir sıra daha yapacağım. Yani toplam 2 sıra daha yapmış olacağım bu sırayla birlikte. Şimdi bunu yapacağım. Bir sıra daha yapıp geleceğim. 2 sıra dümdüz ördüm arkadaşlar. İlk baştaki toplama sırasıyla 3 sıra oldu. Şimdi burada ipimi keseceğim. Ve buradan sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 tane atlıyorum. 14.'ye ipimi bağlıyorum. Burada bir zincir çekip aynı yere batıyorum arkadaşlar. İpimi gizleyeceğim. Hem sıkışacak orada.
düğüm olacak. 1 2 3 4 5 28 tane öreceğim. Hı. 28 tane ördüm. Burada da sıra sonuna kadar 13 tane sık iğnem kaldı. Şimdi ilmek kaydırma yapıyorum sıradaki sık iğnenin içine ve dönüyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı ilmek kaydırma yaptığım yere bir tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 diğer tarafa kadar öreceğim. ...27, 28 ve 29. 29 tane sık iğne ördüm. Şimdi sıradaki sık iğneye ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekip dönüyorum. İlmek kaydırma yaptığım yere batıyorum. Buradan örüyorum arkadaşlar. 30 tane sık iğne oldu burada. Sıra sonuna kadar, yani buranın sonuna kadar 30 sık iğneyi öreceğim. 4 9 30 tane, şurada da var arkadaşlar. 30 tane sık iğnemi ördüm. Hemen yan tarafa ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekip döndüm. Hemen ilmek kaydırma yaptığım yere bir sık iğne yapıyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. 31 tane sık iğne var burada. 31 sık iğnemi örüyorum. Otuz, 31. Şimdi hemen sıradaki sık iğneye ilmek kaydırma yapıyorum. Burada 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Hemen yanına batıyorum arkadaşlar. Sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Sıradaki sık iğneye batıp ilmek kaydırma yapıyorum. 1 2 3 4 zincir, sık iğne, ilmek kaydırma değil arkadaşlar, pardon. 2 3 4 zincir, sık iğne. Etek ucunda yaptığımız gibi bu süslemeyi buraya yapacağım arkadaşlar. 4 zincir, bir sık iğne şeklinde. Şimdi böyle tamamlayacağım. Şuraya gelince tekrar göstereceğim arkadaşlar size. Oraya kadar yapıp geliyorum. Buraya geldim arkadaşlar. Böyle yaptım. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. 4 zincir çekiyorum. Devam ediyorum. Bir, iki, üç, 4 zincir, yanındakine sık iğne şeklinde dolduracağım arkadaşlar. Böyle şuraya kadar geleceğim. İlmek kaydırma yapacağım buraya. 4 tane zincir çektim. Sona geldim. Başlangıç yerine. Buraya bir tane daha sık iğne yapıyorum. Sonra 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Şuraya arkadaşlar ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekip ipimi kestim. Bakın şapkamızın
Şekli böyle arkadaşlar. Çok cici bir şapka oldu. Bebeğime giydiriyorum bakın. Ara ara denediniz tabii arkadaşlar. Bakın benim bebeğime tam oldu. Siz de deneyerek yapmanızı söylemiştim. Bakın bu şekilde. Şimdi iplerini temizleyeceğim. Daha sonra üzerine süsleme yapacağım arkadaşlar. Onu da göstereceğim şimdi size. Ben gri iple şurasını arkadaşlar ilmek kaydırma yapacağım. Burada bebek elbisesinde gri kullandığım için istediğiniz renkle yapabilirsiniz. Şöyle arka kısmını çeviriyorum. Arkadan başlayacağım. Arka ortadan. Şuradan arkadaşlar. Bakın. Şuraya. İkinci sıranın üstüne yapacağım. İpimi aldım. Yüzeyden ilmek kaydırma yaptığım için şu şekilde yapacağım arkadaşlar. Yani üst taraftan. Bakın hemen dibine batıyorum. Çektim. Bakın buraya battım. Buradan geçirdim. İpin çıktığı yere tığımı geçiriyorum. Bir sık iğne alıyorum. Ve ilmek kaydırma yapıyorum. İpin çıktığı yere battım. İlmek kaydırma. Yüzeyden ilmek kaydırma, yani üstten ilmek kaydırma bu şekilde yapıyorum. Bakın hangi sıraya? Ortasına arkadaşlar şuranın. Şimdi buraya kalın kısmına, geniş kısmına geldiğim zaman burada bir sıra üste çıkacağım arkadaşlar. Şöyle bakın. Böyle devam etmiyorum. Çapraz girdim. Çünkü şu sıraya yapacağım ilmek kaydırmayı. O yüzden çapraz bir üst sıraya geçip ilmek kaydırmalarıma devam edeceğim. Bakın şöyle. Burada bir üst sıraya geçiş yapıp buradan devam ediyorum. Bakın burada şu görünen iki sıranın üstüne yapıyorum. Buraya kadar yapıp geliyorum arkadaşlar. Şimdi buraya geldim. İpin çıktığı yere batıyorum. Aşağıya geçiyorum arkadaşlar. Bir alt sıraya. Buraya ortaya devam ediyorum. Bakın. Burada da aşağıya indim. Burada yukarı çıkmıştım. Bu şekilde bunu tamamlayacağım arkadaşlar. Bitireceğim. Burada son ilmek kaydırmamı yapıyorum. Şunu aşağıya çekeceğim arkadaşlar. İlk başlangıç ipini. Diğerini de bakın şuradan ilk ilmek kaydırmaya geçirdim. Son ilmek kaydırmanın da şu kısmına
böyle geçirip içeri aldım. Bakın burada bütünlük oluştu. Aşağıya çekiyorum bunu da. Burada düğümleyip iplerimi gizleyeceğim. Şimdi çiçekleri nasıl yaptığımı göstereceğim size arkadaşlar. İki renk kullandım. Bir de gri ile de ortasına tohum yaptım. Şimdi büyük olan çiçeği gösteriyorum. Yine 2,5 milim tığımı aldım. Burada biraz ip bırakıyorum arkadaşlar. Biraz şurada. Sihirli halka yaptım. Sihirli halkanın içine 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bir tane doladım. Üçlü trabzan yapıyorum. Buraya battım. Sihirli halkanın içine üçlü trabzan yapıyorum. 3 kere de çektim. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Sihirli halkanın içine batıp ilmek kaydırma yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Aynı yere batıyorum. Bakın 3 kere de çekiyorum. Üzerine bir kere dolayıp 1, 2, 3 kere de çektim. 3 tane zincir çektim. Ortaya batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Tekrar 3 zincir çekip şöyle biraz sıkıştırınca daha kolay batılıyor. Şimdi yine yapıyorum arkadaşlar, hızlı hızlı. 2 tane yapıp 3 zincir çekiyorum. Sihirli halkanın içine batıyorum ve ilmek kaydırma. 1, 2, 3 zincir. Aynı yere üçlü trabzan 2 tane. Üç zincir, ilmek kaydırma. Son yapacağım. 5 tane olacak bu yapraklar. Son yaprağımı yapıyorum. 3. Sihirli halkanın içine ilmek kaydırma yaptım. Bir tane zincir çektim. İpimi kesiyorum. Şimdi sihirli halkayı sıkıştıracağım. Sıkı bir şekilde sıkıştırdım. Bu bitiş ipini de buraya alıyorum. Arkaya şöyle çekiyorum. Sihirli halkayı biraz daha sıkıştırıp düğümlüyorum. Büyük parçamız hazır. Şimdi pembe ile, açık pembe ile küçük parçayı yapacağım. Küçük çiçeğimizi yapacağım. Yine aynısını yapacağız fakat sayıları değişik arkadaşlar. Aynı sistem, aynı şekil yani. Şöyle yine bıraktım, çektim. Bir, iki tane zincir çekiyorum bu kez. İkili trabzan yapıyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Aynı halkaya batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Bir, iki zincir. Bir tane ikili trabzan, tekrar iki zincir. Boşluğa batıyorum. İlmek kaydırma. 2 zincir. Bir tane ikili trabzan, tekrar 2 zincir. Yine 5 yaprak yapacağım.
5 tane oldu arkadaşlar. En son ilmek kaydırmadan sonra bir tane zincir çekiyorum. Sihirli halkamı sıkıştırıyorum. Burayı iyice sıkıca birleştirin arkadaşlar. Birleşsin. Şimdi yine aynı diğerinde olduğu gibi bu iki ipi arkada düğümlüyorum. Şimdi birleştireceğim. Şuradan pembe ipi, açık pembe ipi kestim kısa bir şekilde. Şimdi gri ip taktım, böyle 2 kat etamin iğnesi kullanıyorum. Arka kısmından böyle burada biraz bıraktım. Şimdi iğnemi şöyle tutuyorum. İpimi de böyle önce altından geçiriyorum, bakın iğnenin. Şu etekte yaptığım düğüm işini yapacağım. 2 kat olduğu için biraz daha büyük olacak. Şöyle alttan geçiriyorum. Üstten doluyorum. Aynı noktaya batıyorum. Şöyle bakın, bunu hafif düzeltiyorum. Bu şekilde düğüm oldu. Şimdi ipimi şöyle kesiyorum arkadaşlar. Pembe ipin birini bu tarafa aldım. Sıkıca düğümledim. Şimdi bu şekilde saç tokası olarak da kullanabilirsiniz, iplerini kesmeden. Ben yapmıştım arkadaşlar. 2 tane saç için. Bu şekilde. Şimdi bir tanesini şapkaya monte edeceğim. 2 tanesini de saç için kullanacağım. Yani istediğiniz yerlerde de bu motifi kullanabilirsiniz, çiçeği. Bakın böyle. Şimdi birini saç tokası için kullanacaklarımın iplerini bu şekilde 3 kat bu tarafta, 3 kat bu tarafta ayırdım. Bir tanesini dediğim gibi şapkaya monte edeceğim. Bakın böyle bu iplerle bağlayabilirsiniz. Şimdi bunu şapkaya monte edeceğim. Çok kalın olmasını istemediğim için şu pembe ipleri kısa bir şekilde kesiyorum. Grilerle bağlayacağım.
Şapkanın şu kısmını arkadaşlar kafasına takın, istediğiniz yere monte edebilirsiniz. Şimdi şuraya monte edeceğim. Bakın bu kadar bıraktım, bir parmak. İlmek kaydırma yaptığım sıraya bu taraftaki ipi geçiriyorum. Sonra 2 sık iğne yan tarafına batıp diğer ipi çekeceğim. Şimdi burada sıkıca düğüm atalım. İnce tığımı aldım. Böyle arkadaşlar, çiçeğimiz de mont olduğuna göre şapka yapımımız bitmiştir. Şu şekilde arkadaşlar, arkasına iyice indirin. Bakın böyle. Diğerini de bağlayalım. Şimdilik böyle kalsın arkadaşlar. Bakın çok cici oldu. Bebeğimin yüzünü nasıl renklendirdim size kısaca anlatacağım arkadaşlar. Beyaz olduğu için kıyafetleri şöyle ıslak mendili yerleştiriyorum ki lekelenmesin. Şapkasını da azıcık şöyle Faber-Castell'in Soft Pastel markasını kullanıyorum. Önce kahverengiyle biraz da şu renkten. Fırçalarım bunlar arkadaşlar. İstediğiniz fırçayı kullanabilirsiniz. Ben internetten almıştım. Bakın şu renkle bu rengi karıştırıyorum. Şöyle bakıyorum arkadaşlar nasıl olduğuna. Biraz ondan, biraz ondan. İsterseniz bebeğinizin arka tarafında bir yerde deneyebilirsiniz arkadaşlar önce. Ben kaşı ile başlayacağım. Yanakları için bu rengi kullanıyorum. Ben az önce boyadım arkadaşlar. Video depolama alanımda olduğu için video çekiyor zannettim ama çekmemiş. Şimdi şöyle size göstermiş olayım. Bu kadar. Zaten basit bir şey arkadaşlar. Hafif bir renklendirme yapıyorum. Böylece Melisa bebeğimin yapımını tamamlamış olduk. Sizlerden kanalıma destek olmanızı, yorum ve beğeni yapmanızı bekliyorum arkadaşlar. Abone değilseniz abone olarak da beni takip edebilirsiniz. Bildirimleri açtığınızda
videolardan hemen anında haberdar olacaksınız. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.